Hiç düşündünüz mü? Neden çoğu dev şirketin tepesinde bu kadar çok narsist var? Cevap basit ama ürkütücü. Çünkü sistem onları seçiyor. Bir iş görüşmesi yapıyorsunuz. Karşınızda iki tane aday var. Birincisi alçak gönüllü, takım oyuncusu ve biz diyen biri. Diğeri ise odaya girer girmez havayı değiştiren, kendinden o kadar emin ki sanki tüm dünyayı cebine sığdırmış gibi konuşan ben diyen biri. İnsanlar genellikle özgüveni yetkinlikle karıştırır. O parlak, karizmatik, risk alan, kurallara karşı rahat davranan kişi işte tam da yönetim kurullarının vizyon sahibi bir lider olarak aradığı profildir. Narsistler için güç, normal insanlar için oksijen neyse o demektir. Onsuz yaşayamazlar. O köşe ofis, ünvan, kapıdaki isim levhası onlar için oksijen molekülleridir. Ve oraya ulaşmak için inanılmaz derecede çalışkan, politik ve stratejik olabilirler. Ama işte trajedi burada başlar. Çünkü tepeye tırmanırken kullandıkları merdiven aslında insanlardan yapılmıştır. Bunu bir dağ tırmanışı gibi düşünün. Narsist tırmanıcı zirveye çıkarken arkadaşlarını güvenlik halatı olarak kullanır. Kayalara çarptığında onları tampon olarak feda eder. Ve zirveye ulaştığında bayrağı dikerken aşağıya bile bakmaz. Çünkü o bakış sıfır empati kapasitesiyle donanmış bir beyinde yer bulamaz. Şimdi gelin karşınıza çıkabilecek 4 farklı narsist lider arketipini inceleyelim. Çünkü düşmanınızı tanımadan bu savaşı kazanamazsınız. Birinci tip fırtına maskesi takar. Bu en bariz olanıdır. Ofis koridorları onun öfke şimşekleriyle aydınlanır. Kapıları çarpar, sesini yükseltir, toplantılarda herkesi aşağılar. Bu tip travmatik olsa da en az tehlikeli olandır. Çünkü maskesi yoktur. Herkes onu görebilir. Sorun şu, çoğu organizasyon bu davranışı liderlik gücü ya da performans odaklılık olarak etiketler. Ta ki o lider en değerli çalışanların toplu istifasına ya da bir hukuki skandala yol açıncaya kadar. İkinci arketip bal tuzağıdır. Çok daha tehlikeli olan budur. İşe ilk başladığınız gün sizi karşılayan bu kişi sanki yıllardır aradığı kayıp puzzle parçasını bulmuş gibi davranır. Biz senin gibi birini bekliyorduk der. Sen tam da bu takımın ihtiyacı olan o kişisin. Sizi toplantılarda över, fikirlerinizi dinler, diğerlerinin yanında size referans verir. Beyin kimyanız değişir, dopamin salgılanır. Sonunda dersiniz, işte değerim görüldü. Ama bu da bir tuzaktır. Tıpkı ilişkilerde gördüğümüz o love bombing evresinin kurumsal halidir. Arı balın tatlılığıyla kovanın içine çekilir ve sonra kapı kapanır. Bir süre sonra nedensizce soğur. Toplantılara çağrılmazsınız. E-postalarınız, mesajlarınız cevaplanmaz. Başka bir yeni parlak çocuk bulunmuştur ve siz sadece dünün haberi olursunuz. Ama zaten onların kalbinizi kazandığını düşünüyorsunuzdur. Bu yüzden kendinizde bir hata aramaya başlarsınız. Acaba ben ne yaptım diye sorar durursunuz kendi kendinize. Cevap hiçbir şeydir. Sadece bir oyuncak gibi kullanılıp maalesef bir kenara bırakıldınız. Tıpkı bir çocuğun yeni alınan oyuncağı 2 gün sonra bırakması gibidir bu. Üçüncü arketip altın kelepçe ustasıdır. Size piyasa değerinizin 2 katı maaş önerir. Şirket arabası, esnek çalışma saatleri, yurt dışı gezileri. Dışarıdan bakıldığında bu bir kariyer cennetidir. Ama içeride cehennemi yaşarsınız. Sürekli eleştirilir, küçük düşürülürsünüz. Fikirleriniz çalınır, çarpıtılır, emekleriniz görünmez kılınır. Gecenin ikisinde, üçünde, beşinde mesaj atarlar. Hafta sonu aniden çağrılırsınız. Tatil planlarınız iptal edilir. Ama ayrılamazsınız. Çünkü artık o yaşam standardına alışmışsınızdır. Konut kredisi, çocukların özel okulu, araba taksitleri hepsi o maaşa endekslenmiştir. Buna altın kafes denir. Kafes ne kadar süslü olursa olsun yine de bir kafestir ve anahtar oradadır. Dördüncü ve son arketipimiz kaos sanatçısı. Bazı liderler düzenle değil, kargaşayla beslenir. Ofisi bilinçli olarak bir açlık oyunları arenasına çevirirler. Ekip üyelerini birbirine düşürür, dedikoduyu teşvik eder, gizli favoriler yaratırlar. Bugün A ile özel bir proje yapar, yarın B'ye A'nın işlerinin iyi gitmediğini fısıldar. Niye peki? Çünkü herkes birbirine karşı savaşırken kimsenin yukarı bakıp tahtı sorgulamaya vakti kalmaz. Kargaşa bir dikkat dağıtma silahıdır ve o kargaşanın
tam ortasında sakin ve kontrollü bir şekilde duran tek kişi olarak kendilerini vazgeçilmez kılarlar. Böyle bir ortamda çalışmak, dipsiz bir kuyunun içinde hapsolmak gibidir. Merdivenler sonsuza uzanır ama hiçbir yere varmaz. Yukarı ve aşağı kavramları tamamen anlamsızlaşır. Normal iş yerlerinde liyakat önemlidir. Performans, sonuçlar, etik, ekip çalışması bunlar terfi kriterleridir. Ama narsist bir liderin yönettiği yerde tek bir kural vardır. Yakınlık. İşinizi ne kadar iyi yaptığınız önemli değildir. Önemli olan liderin gözünde ne kadar değerli olduğunuzdur. Ve o değer çoğunlukla sizin onun egosunu ne kadar beslediğinizle ölçülür. Düşünün, gecenizi gündüzünüze katmışsınız. Parlak bir projeyi tamamlamışsınız ve toplantıda sunuyorsunuz. Ama liderin ilgisi tamamen başka bir yerde. O gün kötü bir kafadaysa emeğiniz görünmez. Ama bir meslektaşınız sıradan bir işi doğru zamanda, doğru espriyle sunarsa alkış alır. İşte bu gaslighting'in kurumsal versiyonu. Gerçekliğiniz çarpıtılır. Belki de gerçekten iyi değilimdir demeye başlarsınız. İçinizde yetkinliğinize olan güveniniz erozyona uğrar. Aynen bir nehrin yıllar içinde kayaları aşındırması gibi sürekli geçersiz kılınma sizin öz değerinizi aşındırır. Ve sonuç tükenmişlik sendromunun en zalim versiyonudur. Kronik yorgunluk, uykusuzluk, mide problemleri, kardiyovasküler sorunlar. Vücudunuz size buradan kaç ve kurtul diyor. Ama zihniniz dayanmalısın. Bu senin kariyerin diyor. Bir gece saat 3'te uyanıp karanlıkta tavana bakarak yarınki toplantıda ne söyleyeceğinizi prova ettiğiniz olduysa eğer, vücudunuz gerçekten artık ciddi anlamda alarm zillerini çalmaya başlamış demektir. Peki ne yapmalı? Hepimizin ödenecek faturaları, ödemeleri, sorumlulukları var. Yarın sabah işten ayrılma lüksümüz olmayabilir. O zaman strateji geliştireceğiz. Acı, beklenti ile gerçek arasındaki mesafeden doğar. Eğer hala belki bu defa beni takdir eder, belki bu projede arkamda durur, belki bu terfiyi ben alırım diye bekliyorsanız durun. Muhtemelen bir anda sizi şampiyon ilan etmeyecekler. Bunu kabullenin. Ama ardından o beklentiyi gömün ve gerçeklikle yüzleşin. Acı kaçınılmazdır ama ızdırap isteğe bağlıdır. İnsan kaynaklarına gidip benim yöneticim bir narsist dediğinizde size şefkatle ama tuhaf bir şekilde gülümser ve hiçbir şey yapmazlar. Çünkü bu bir his, bir yorumdur. Ama elinizde kanıtlar varsa oyun değişebilir. Bu yüzden her e-postayı, her mesajı arşivleyin. Toplantılarda söylenenleri not edin. Fikirlerinizi, projelerinizi, katkılarınızı belgeleyin. Ve bir kişisel iş günlüğü tutun. Her gün 5 dakika ayırın bunun için. Neler oldu, nasıl hissettiniz, kimler vardı gibi. Narsistler karanlıkta çalışır. Asansörler, boş koridorlar, kapısı kapalı ofisler, çalışma saati dışı telefon görüşmeleri, işte asıl avlarını buralarda köşeye sıkıştırırlar. Bu nedenle asla yalnız kalmayın. Toplantılar mümkünse ve elbette kanuni sınırlar dahilindeyse kayıt altına alınsın. Kritik konuşmaları e-posta ile yazılı hale getirin. Bugünkü görüşmemizde şunları konuştuğumuzu anladım. Doğru mu gibi mesajlar gönderin. Eğer yeni bir iş arıyorsanız bunu asla şirket içinde yapmayın. Şirket bilgisayarlarından özgeçmiş göndermek, ofisten online iş görüşmesi yapmak, meslektaşlarınıza başka bir iş bakıyorum demek, bunların hepsi sizi haklıyken bir anda haksız duruma düşürebilir. Narsist bir lider için sadakatsizliğin cezası çok acımasızdır. Sizi hain ilan eder ve yakaladıkları anda kaçışınızı engellemek için her türlü sabotajı yaparlar. Sessizce hareket edin. Tıpkı bir denizaltı gibi. Evden, kişisel telefonunuzdan gizli modda ilerleyin ve ancak yeni bir iş sözleşmesi imzaladığında yüzeye çıkın. Tehlike her zaman yukarıdan gelmez. Bazen yan masanızdan gelir. Narsist liderler, narsist ekosistemler yaratırlar ve o ekosistemin içinde iki tip zehirli karakter ürer. Bunlardan ilk gruptakiler adeta patrona taparlar. Onun her sözünü ezberler, her toplantıda çok haklısınız efendim, mükemmel bir fikir diye alkışlarlar. Liderin sevgisini kazanmak için sizi feda etmekten kesinlikle çekinmezler. Sizi ispiyonlayabilir, hatalarınızı büyütebilir ve başarılarınızı görünmez kılabilirler. Bir diktatörün gücü sadece kendisiyle değil, ona hizmet eden küçük despotlarla da ölçülür.
İkinci grupta ise ikiyüzlü aktörler vardır. Daha sinsi olanlar bunlardır aslında. Patronun yanında melek kesilirler. Sizi över, desteklermiş gibi görünürler. Ama kapı kapanır kapanmaz bir anda bıçağı sırtınıza saplayabilirler. Fikirlerinizi çalar, dedikodunuzu yapar, sizi ekipten tecrit ederler. Ve patron hiçbir şey görmez. Çünkü bu insanlar usta performans sanatçılarıdır. Buna karşı tek korunma yöntemi yine belgelemektir. Fikirlerinizi paylaştığınız toplantıların kayıtları, gönderdiğiniz e-postalar, proje dokümanları gibi. Şu anda suyun dibindeyseniz unutmayın. Delirmediniz ve zayıf değilsiniz. Sadece bir savaş meydanındasınız. Hemen her şeyi belgeleyin. Sınırlarınızı koruyun. Stratejik düşünün ve en önemlisi çıkış planınızı hazırlayın. Çünkü siz birilerinin egolarını besleyen bir makine değilsiniz. Bazen en büyük zafer savaşmaktan vazgeçip kendi huzurunuzu seçmektir. Bir başka videoda görüşmek üzere.